Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz inanılmaz lezzetli çörek tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına yarım paket kadar yaş mayayı elimle ufalıyorum. Dilerseniz bir paket instant maya da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 bardak ılık süt, 1 bardak ılık suyu ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile güzelce karıştırıyorum. Mayanın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuzu ekledikten sonra ilk olarak spatula ile karıştırıyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. İlerleyen dakikalarda ne kadar un kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Hamur yoğunlaşmaya başladı. Spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu yeteri kadar yoğurduktan sonra üzerini kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar mayalandırdım. Ben bu hamur için toplamda 6,5 bardak kadar un kullandım. Hamurumuzun yumuşak fakat ele yapışmayan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Hamuru yaklaşık 1 saat kadar dinlendirirseniz daha güzel kabaracaktır. Benim vaktim olmadığı için ben yarım saat kadar dinlendirdim. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını aldıktan sonra yuvarlak bir forma getirdim. Hamur kartı ile 8 eşit parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra hiç dinlendirme yapmadan silindir şekline getiriyorum. Daha sonra üzerini temiz bir mutfak havlusu ile kapatıp bu şekilde 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Bezeleri silindir şekline getirdikten sonra bir 10 dakika kadar dinlendirdim. Yavaş yavaş silindir şeklinde büyütüyorum. Şeklini çok fazla bozmamaya dikkat edin. Ne kadar düzgün açarsanız yaptığınız çörekleriniz o kadar düzgün olacaktır. Yavaş yavaş ortadan başlayarak kenarlarına doğru büyütüyorum. Hamurları yeteri kadar büyüttükten sonra ben kavrulmuş susama bulayacağım. Dilerseniz çiğ susam da kullanabilirsiniz.
Çöreklerimi dörderli olarak hazırlıyorum. Dilerseniz daha küçük çörekler de hazırlayabilirsiniz. Bu tariften 2 adet büyük boy çörek hazırlıyorum. Silindir şekline getirdikten sonra hamurları biraz ıslatıyorum. Hamurları iyice ıslatın ki susama iyice bulansın. Dediğim gibi dilerseniz çiğ susam da kullanabilirsiniz. Gerçekten o da çok güzel oluyor. Hazırladığım hamurların 4 tanesini susama buladım. Bu şekilde hazırladım. Videoda görüldüğü gibi çok rahat bir şekilde hazırlıyorum. İsterseniz örerek de hazırlayabilirsiniz. Üçerli olacak şekilde. Ama bu şekilde de çok kolay ve çok güzel oluyor. Ara ara kameranın ışığından dolayı ton farklılığı olabiliyor. Normalde çok daha güzel görünüyor. Uç kısımlarını birleştirdim. Üzerine biraz bastırdıktan sonra alt kısmına saklıyorum. Daha sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Hemen hızlı bir şekilde diğerini de hazırlıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. İkinci çöreğimi de aynı şekilde hazırlıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Benim vaktim olmadığı için ben 5 dakika kadar tepsi mayası yapmak zorunda kaldım. Ama sizlere tavsiyem en az 20 dakika kadar tepsi mayası yapın. Çok güzel bir şekilde kabarsın. Bir 5 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Hamur olan kısımlarına yumurta sarısı sürüyorum. Bir tane yumurta sarısı kullandım. İçerisine biraz süt karıştırdım. Daha sürülebilir bir kıvama gelmesi için. Yumurta sarısını sürdükten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar çöreklerimi pişirdim. Çöreklerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızarıp kabardılar. Tepsi mayasını kısa tutmama rağmen çok güzel bir şekilde kabardılar. Dediğim gibi sizler 20 dakika kadar tepsi mayası yaparsanız çok daha güzel kabaracaktır. Sizler çöreğin güzelliğini, iç dokusunu izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere.
Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.